Telefonda ve tablette video editi, profesyonel color grading ya da profesyonele yakın çözümler için çok fazla bana soru geliyordu. Ben de Google Play üzerinden en çok indirilen 10 uygulamayı teste tabi tuttum. Aslında 14 tane uygulama indirmiştim. Fakat aralarında bunlardan birkaç tanesini elemek zorunda kaldım çünkü çok kötüydü. Yani bu uygulamaların aslında benim beklentimin çok üstünde çıkanlar var. Beklentimin çok altında çıkanlar var. Bir garip yani, böyle kafam karışık. O yüzden bence fikir ve görüşlerinizi benimle paylaşın. Beraber değerlendirelim. Hatta içerisinden seçmiş olduğumuz 3 tane uygulamayı bir sonraki videoda uzun kullanım testine tabi tutayım. O zaman daha doğru, kesin nokta atışı tespit yapmış oluruz. Fakat Instagram'dan yaptığım soru cevaplar kısmına en son geleceğim. İlk uygulamamız Vita. Vita uygulaması gerçekten çok basit bir arayüze sahip. Videoyu açarken biraz bekletiyor. Videoyu ses dalgası üzerinde görünüyor. Bak, bu güzel özellik. Birçok uygulamada arayıp da bulamadığım özelliklerden bir tanesi. Yani aslında sıradan bir edit uygulaması. Çok da bir numarası yok. Fakat bedava. İçinde güzel bedava efektler var. Bedava bir uygulamaya göre içinde bulunan efektler gayet tatlı, popüler, trende uygun template'lerle birlikte geliyor. Gördüğünüz mesela Netflix efekti template'i bence çok hoş. Hani böyle farklı efektlerle tık 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 2-3 tıkla 10 tane 20 tane videonuza güzel bir klip oluşturup hemen hazır servis, hızlı teslim yapabilirsiniz. Şimdi ikinci uygulamamız Adobe Rush. Gerçekten insanların en çok beklentisinin olduğu uygulamalardan bir tanesi. Ben de çok uzun süre kullandım. Kullanma sebebim aslında Adobe olduğuydu ve belki gelişir, belki üzerine bir şeyler eklerler, değişiklik yaparlar, üstüne ekleye giderler. Zamanla bir şeyler olur, hareketlenme gelir, bu uygulama güzelleşir ve kullanımı daha diğer uygulamalara göre daha profesyonel duruyor. Hani baktığında Premiere ve Adobe olduğu için belki de, bilmiyorum. Daha tatlı duruyor. Ses kanalları görünüyor. Ses kanalı görünmesi aslında benim şu anki konuştuğum videoları editlerken boşlukları silmede falan kolaylık sağlayan bir özellik. Birçok uygulamada bu yok bak. İlk iki uygulamamızda vardı. Fakat devamlı olmayanlar göreceksiniz. Ya sen şimdi koskoca Adobe'un programısın. Bu saçmalık ne abi? Videonun devamında ses kanalı görünmüyor. Bakar mısın? Boşluk var. Saçmalığa bak ya. Çok komik gerçekten. Yatay ve dikey uyumluluğu var. Telefonda da rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Renk paneli alıştığımız Premiere ile çok benzer özelliklere sahip. Aslında hani panel direkt aynı panel, fakat loot atma kısmı keşke olsaymış. Yok yani, loot atma diye bir şey yok. Yani telefonda ya da tablette loot atmaya da çok fazla merak edenler var. Fakat yani Adobe'un uygulamasında böyle bir şey olmaması çok saçma. Bence Premiere'i direkt aslında tablete de entegre edebilirler. Çünkü bu tablet şu an kullanmış olduğum, testi gerçekleştirmiş olduğum S9 Ultra belki 2015-2016'nın hani Intel i7'leri gücünde, yani o performansı verebilecek güçte. Fakat ben o zamanlar Premiere'i kullanıyordum. Şu an Premiere gibi bir uygulama tablette ne yazık ki şu anda yok. Videonun ilerleyen kısımlarında benzerini, bir tane çok benzer uygulamaya göstereceğim. Ya yazı font efektleri çok inanılmaz tırt. Premiere'de de tırttı. Zaten Adobe Rush'ta da tırt. İşte böyle title ekleyeyim, ışıklı alevli bir şey ekleyeyim gibi bir seçeneğiniz asla yok. Doğru düzgün bir şekilde yok. Kalite export menüsü çok düşük. Hani hiç beklediğim gibi değildi. Kalite export menüsünde bir Premiere'in uygulamasında biraz daha detaylı bir şey beklersin değil mi? Abi yok öyle bir şey. Şimdi burada testimizde bir tane, yani bu Note uygulaması gerçekten çok acayipti. Çünkü abi arayüzü falan filan çok değişik. Aslında biraz kurcalasan, biraz kullanmayı öğrensen devasa bir uygulama. Çok deli bir uygulama. Fakat yani uygulama o kadar acayip ki içerisinde her şeyi yapabiliyorsun. Hue, saturation, işte luma key, istersen loot alabilirsin ama kullanmayı gerçekten öğrenmek için çok çalışman lazım ve zaten uygulama profesyonel görünmeye çalışmaktan kafası gitmiş gibi. Hani o kadar aslında detaylı, o kadar çok özellik var ki içerisinde. Hani hepsini koy, onu da koy, bunu da koy, o özelliği de ekle falan derken kafası duman olmuş gibi, böyle bir acayip. Ama gerçekten çalışmalarını takdir ediyorum. Yani 4K desteklemiyor abi. Uygulama 4K desteklemiyor. Ama içerisinde diğer uygulamalara nazaran çok fazla profesyonel müdahale seçeneğimiz var. Çok acayip gerçekten. Node Video şu ana kadar kullanmış olduğum uygulamalar içerisinde en acayibi. Yani en başta 4K desteklemiyor yazısı çıksa da 4K'yı işliyor ve oynatıyor olması bana bir garip geldi. Yani yapabiliyor musun abi zaten? Bak, daha garip gelen şeyleri de anlatacağım. Şimdi Power Director uygulamasına geldik. Bu uygulama bayağı acayip, bayağı dolu dolu, deli dehşet bir uygulama. Daha bu uygulamayı açar açmaz ama reklam çıkması insanı bir soğutuyor. Yani bir dur değil mi? Dakika bir gol bir. Azıcık ben bir kullanayım şunu, sağına soluna bakayım, bir şeyler yapayım. Sonra bana reklam sun, ama direkt böyle ekranı açar açmaz reklamlar demesi insana bir itici geliyor. Yatay moda uyumluluk ana ekranda var ama işleme, video render kısmına, video işleme kısmına geçtiğimizde yatay ekran uyumluluğumuz söz konusu değil.
Intro, outro için güzel efektler var bu arada. Yazılmazı intro, bak geldin gittin işte çıkış yapıyoruz gibi güzel tatlı şeyleri koymuşlar. Kısa yolları falan koymuşlar, eklemişler. Aslında ücretli versiyonu çok da pahalı değil. Yıllık 280 lira. Ya yıllık 280 lira daha nereden baksan bir tane hamburger parası. Aslında çok da bir yüksek ücreti yok. Renk sekmesi yine diğerlerindeki gibi basit saturasyon, keskinlik falan renk filtreleri idare edenler var. Ama AI Sticker diye bir özellik koymuşlar ama çok da işe yarar mı bilemedim. Normal efektler acayip düz ama AI efekt kısmı biraz daha hareketli gibi. Bu tarz programların senin After Effects'te saatlerce uğraşıp yapamadığın maskelemeyi tek tıkla yapması hep garip geliyor. Ses geliştirme özelliği ve altyazı özelliği de var. Ses geliştirme bayağı sağlam çalışıyor bu arada. Benim güzel hatalarım var. Bir an bile vazgeçmedim. Kendi yolum. AI destekli ses değiştirme efekti gayet tatlı bir özellik olmuş. Robot sesi, değişik sesler, ördek sesi gibi sesler ekleyebiliyorsunuz. Çok tatlı çalışıyor bence, iş görür. Dünyada. Hayat benim. Yüzlere otomatik blurlama özelliği de iyiymiş bak. Bu işe yarar. Bir de tek tek yüzleri seçip bulması falan muazzam detay. Full body sansür var. Rütük bunu beğendi. Valla kendini geliştirmeye en yakın 200 liraya en dolu uygulama buydu sanırım ama altyazılar arasında Türkçe olmaması beni yıktı. Bu arada şu ana kadar harici diske export kısmını sadece Power Direct'te gördüm. Şimdi geldik Filmora uygulamasına. Filmora uygulamasını da ben çok duymuştum. Kullanmayı ve incelemeyi merak ediyordum. Normal Filmora uygulamasından farklı olarak bir tane daha Filmora uygulaması varmış. Filmora HD isimli uygulama. Bu uygulama yatay moda da geçebiliyor fakat normal uygulamadan çok daha ekstra bir artısı ya da eksisi olduğunu söylemek güç. Ses kanalları yine görünmüyor. Loot atma özelliği yok. Renk için ekstra herhangi bir şey yok. Yani bu uygulama çok da gerekli mi bilemedim. Bunun yerine çok daha güzel bence uygulamalar var. Daha açılmadan 5 yıldız istiyor. Enteresan. Reklam gösterenden iyidir. Yatay mod yine yok. Dosyaları import ederken tek bekleten Filmora oldu. Dex mod ile yatay moda geçiş yapsak da çok uyumlu görünmüyor. Ekran kaydı alırken Dex moda geçmesi beni şaşırttı. Kendi içerisinde güzel hoş müzikler var. Sound effects kısmı da fena değil. Bence normal Premiere'de böyle olmalı gerçekten. İçerisinde sound effects kısmı falan filan normal Premiere'in içinde de olmalı. Fontlar, yazı efektleri oldukça zengin fakat FX kısmı bayağı dolu dolu, zengin. Fiyat performans ürünlerinden bir daha karşımızda sanki. Çünkü HSL kısmı çoğu uygulamada yoktu. Bak bunda olması bayağı kalite kattı olayımıza. Enteresan. Ama aynısını filtreler için söylemek zor. Çünkü sıradan geldiler bana. Tabi aralarında güzel olanlar da mevcut. Biraz kurcalayarak favorileri seçmeniz lazım. Ama filtre bölümünde ne yazık ki favoriye eklemek mevcut değil. Fiyat performans demiştim ama yanılmışım, yıllık 1800 liraymış. Export ekranında ilk defa GPU render seçeneği de bu uygulamada gördüm. Bu da enteresan bir detaydı. Ve geldik mobil uygulamaların lideri, şahı, lordu CapCut'a. Yatay uyumlu olduğunu bilmiyordum. Görünce şaşırdım. Yeni gelmiş olabilir. Ama CapCut gibi en çok kullanılan popüler uygulamada ses kanalının görünmemesi bence en büyük rezalettir. Bu çok net yani. Ses kanalı olmalı. CapCut sen yani Premiere'e rakip gibi görünüyorsun ya da Final Cut Pro'ya ya da birçok yani neredeyse DaVinci'ye kafa tutuyorsun. Hani yani bu noktayı hedeflemiş bir uygulama olarak bence ses kanallarının görünmesi şarttı. Buna tepki gösteren ses kanalları görünüyor diyen arkadaşlar oluyor fakat çok yanlış, yani ses kanalını açınca görüntüden ayrılıyor. Dikkatimi çeken şu oldu, bayağıdır görüyordum ama denememiştim. CapCut içindeki Hypit uygulaması ile fotoğraf editi yapabiliyorsunuz. CapCut ile organize çalışıyor ve gördüğünüz gibi AI destekli genişletme, yazılar, fontlar bayağı bir şey mevcut. Ama yani mobilde hiçbir altyazı uygulaması bilgisayardaki AutoCAD ya da FireCut ya da hani bilgisayardaki yapay zeka destekli altyazı uygulamaları kadar temiz çalışmıyor. Bu çok enteresan çünkü hani bilgisayardakiler de cloud üzerinden çalışıyor. İnternet olmayınca çalışmıyor. Tabletteki de internet üzerinden çalışıyor. Yani aslında ikisinde aynı sistemden neredeyse çıktı alıyor gibi bir şey var. Ama CapCut VFX konusunda gerçekten çok hızlı. Senin After Effects'te falan saatlerce yapacağın şeyi saniyesinde gerçekleştiriyor. Yüz bulma, vücudu tanıma gibi özellikleri hani nasıl o kadar hızlı yapabildiği konusunda gerçekten emin değilim. Şimdi Splice diye çok enteresan bir uygulama var. Neden enteresan? Bu uygulama
Filmic Pro ile beraber satılıyor. Hatta daha acayip bir şey söyleyeyim. Filmic Pro'yu yapan şirketle Splice isimli mobil uygulama, mobil editör programını yapan şirket aynı şirket. Yani almak istersen ikili paket yapmışlar. Yani burada enteresan deme sebebim, sen Filmic Pro ile beraber satılan bir uygulamaysan beklenti olarak Filmic'in LUT paketlerini, logo uyumlu renk paketlerini de içinde bulundurman gerekiyormuş gibi bir algı oluştu bende şahsen, ama ne yazık ki mevcut değil. Filmic'in LUT'unu bırak, normal renk LUT'ları arasında da öyle ahım şahım bir şey yok yani. O zaman neden Filmic Pro ile beraber satılıyorsun? Biraz sonra Filmic Pro'nun LUT'larının içinde bulunduğu bir tane uygulamadan bahsedeceğim. En profesyonel, en iyisi zaten o. Ama bu da beni beklentiye sokmuştu. Tek başına 1400 liraya satılıyor. Filmic Pro ile beraber 2900 liraya satılıyor bir de, yani az da değil. Yine yatay uyumluluk yok. Ses kanalları görünmüyor. Herhalde bunu yapmak gerçekten çok zor bir şey. O ses kanallarını oraya koymak inanılmaz zor. Efektler çok basit, filtreler iyi hoş ama Filmic ile anlaşmalı olduğu için insan bir uygulama için müzik kütüphanesi var. Müzikler hoş, fena değil ama bu kadar pahalı bir uygulama için içerik biraz az, eksik ve yatay olmuyor. Ya şimdi tekrar Filmic Pro'dan bahsediyorum ama hani Filmic Pro'nun yapımcısı olan şirketin yaptığı bir uygulamada renk bu kadar basit olmamalıydı diye düşünüyorum. Biraz daha profesyonel renk uygulaması beklerdim. Ama gördüğünüz gibi hue, saturation falan filan, yani en temel renk düzenleme seviyesinde bırakmışlar. Ekstra herhangi bir şey yok. Zaten renk kalıpları da çok basit. Enteresan. Render export ekranında da bizi sürpriz karşılamıyor. Gayet sıradan basit bir arayüz. Şimdi Vivacat'a gelmişken ana sayfa bizi hoş bir ana sayfa karşılamadı. Bunu açık bir şekilde söylemeliyim. Yani yıllık 185 lira aslında bedavadan biraz daha pahalı uygulamalardan bir tanesi. Sanırım şablonları ön plana çıkarmak isteyen bir uygulama, yalnız altyazı otomatik algılama diğerlerine göre bayağı iyi çalıştı. Tabi bu ne şimdi, şaka mı? Altyazı efektleri yine fena değil. En azından Adobe Rush uygulamasından daha iyi. Yalnız ucuz yolda CapCut gibi olmuş. Baya yüz takibi falan efektlere bakar mısın? Hani CapCut'ın aslında ucuz versiyonlu bir kopyası gibi olmuş. Fakat ses kanalları olsa ve yatay uyumluluk olsa baya 185 liraya satma, 250 liraya sat, deli satarsın. 4K render özelliği henüz beta'daymış. O yüzden belki de 1 dakika 5 saniyede aldı. Fakat geçerliliği var mı bilmiyorum. Çünkü yanında zaten devasa bir şekilde yazıyor beta diye. Rest in peace beta. Şimdi dürüst olmak gerekirse 180 liraya sunduğu efektler, tekstler, yazılar, menüler, HSL kısmı falan filan hani derken 180 liraya gerçekten Vivacat bence fiyat performans lideri. Ya inanılmaz dolu bir program gerçekten, yani ucuz yolu CapCut o kadar para vermek istemeyenlerin bir numaralı çıkış yolu. Bence kesinlikle eğer mobil editörseniz, mobil iş yapıyorsanız indirin, kullanın, dursun. En iyimize gelmeden önce şimdi sırada Viva Video isimli bir uygulamamız var. 1300 küsür liralık bir karşılama etiketiyle bizi karşıladı. Bakalım fiyatını hak ediyor mu? Öncelikle renkler biraz sıradan ama uygulamada garip bir takılma var. Sürekli yanlış yerlere tıklayıp duruyor. Beni kullanırken deli etti. Sürekli böyle yanlış tıklıyor gibi, sağa sola tıklıyor gibi. Sen bir yere tıklıyorsun, biraz yana tıklıyor. Fakat o yandaki şey ortadaysa oraya tıklıyor, okey. Soldakine de doğru tıklıyor ama sağdaki nesneye tıklarken böyle bir tane daha atlıyor. Altyazılarda Türkçe dil desteği yok fakat İngilizce dil desteğinde de verdiği efektler benim gerçekten hoşuma gitti. Böyle büyük küçülen yazılar falan hoşuma gitti, tatlı duruyor. Yani aslında bu bile 1400 liralık bir uygulamayı yüklememek için geçerli sebep olabilir. Yani 1400 liralık. Bak biraz önce ne dedik? 200 lira dedik, 185 lira dedik. Şimdi 1400 liralık bir uygulamaya gelmişken Türkçe altyazı desteğinin olmaması çok garip. Uygulamanın arayüzü gerçekten çok amatörce, hatta bak müzik kütüphanesi var. Müzik kütüphanesi, müzik dinlerken müziği ileri saramıyorsun. Böyle bir gariplik var yani. Ses kanallarımız yine yok. Yatay modu destekliyor ama nasıl desteklediğini bir bakın istersen. Bir bak yani. İkinci çevirmeden sonra kafası gitti komple. Uygulama kendini saldı bıraktı. Kapatıp açınca düzeldi ama şu efekt menüsünü gördükten sonra da inanın kapatıp gidesim geldi. Yani tatlı ve zengin bir efekt kütüphanesi var ama bir önceki menünün saçmalığı, yani garip. Hakkını demek istemem, bu efekt menüsü de bayağı zenginmiş. Full efekt uygulaması gibi 2000'li yılların PowerPoint efektleriyle doldurulmuş hali sanki. Vallahi bak çok açık ve net. Biri çıkıp düzgün bir tane mobil video edit uygulaması yaparsak gerçekten şu piyasanın içinden geçer. Android piyasasının içinden geçer. Yani ne kadar zor olabilir ki diyor insan, ama hani bu kadar uygulama üreticisi toplanıp yapamıyorsa da bir gariplik vardır bu işte. Şimdi geldik.
Neyse bunu sona saklayacağım, bir saniye. Bunu sona saklayacağım. VN videoya geçeceğim şimdi. VN video. Yatay modda açılıyor. Ses kanalları da az çok görünüyor. Keşke daha detaylı görünse tabii. Filtreler çok hoş ama yani CapCut rakibi olduğunu söyleyen bir uygulama için de biraz düşük. Bazıları güzel oturuyor. Evet. Efektler kısmı da bayağı bir eksik sönük kalmış. Gördüğünüz gibi VN bu kadar yani. Düz normal Android galerisindeki yani edit uygulamalar olur ya. VN video o kadar bir şey aslında. Çok da bir yukarısı aşağısı o attısı uçtusu kaçtısı yok. Maalesef yani şu uygulama listesinde belki de benim açımdan beklentilerimi yüksek tutup da en düşük seviyeye çektiğim için belki de sınıfta kalan tek uygulama VN-Edit oldu. Yani altyazı seçeneği olup ve Türkçe seçeneği olup da hiçbir kısmı anlamayan uygulamaya ben ilk defa denk geldim. Şimdi geldik bak, şiir gibi uygulama. Gerçekten en iyisi. Best of'un best of'u. Aldığı parayı son kuruşuna kadar hak eden bir tane uygulama say desen bu uygulamayı sayarım sana. Ömür boyu ödeme, tek seçenek, tek ödeme seçeneği. Öyle yıllıkmış, aylık abonelikmiş öyle herhangi bir şey yok, fakat tablet için, telefon için ayrı ayrı ödemen gerekiyor. Ve LumaFusion. Loot mu atmak istiyorsun? Atabilirsin. Programa loot mu yüklemek istiyorsun? Yükleyebilirsin. İstediğin gibi edit mi yapmak istiyorsun? Ses kanalları mı görüntüsü istiyorsun? Yatay mı çalışmak istiyorsun? Pencerelerin boyutunu mu ayarlamak istiyorsun? Her şeyi tamamen yapabilirsin. Premiere'in, bak başından beri söylemekten yoruldum, Adobe Premiere'in tablete en iyi uyarlanmış şekli belki de LumaFusion'dır. Evet, efektler yok. Böyle atmalı, uçmalı, yüzü takip etmeli, animasyonlu, body yakmalı, dönmeli efektleri yok. Evet, okey, fakat profesyonel. Her şey manuel. Her şeyi sen yapabiliyorsun. İstediğin gibi loot'u indirip içine yükleyebiliyorsun. Abi mükemmel. Gerçekten bir profesyonelin tablette kullanmak istediği ve kullanacağı, yani aslında LumaFusion ve CapCut ikilisi olabilir. Çünkü CapCut'ta da gerçekten TikToker'lar için ya da efektli yanmalı, dönmeli, uçmalı, kaçmalı animasyonlar yapmak isteyenler için güzel efektler var. Fakat LumaFusion burada bir adım geriye çıkıyor. Abi diyor, ben filmciler içinim. Ben filmmaker'lar içinim. Yani ben videograferler beni kullansın, profesyoneller beni kullansın tarzında bir yapısı var. Manuel olarak her şeyi kontrol edebiliyorsan senin için mükemmel. Fakat yani LumaFusion şöyle düşün. Otomatik mod olmayan bir kamera. Eğer exposure'ı, ISO'yu, diyaframı, her şeyi kendin tek tek manuel olarak kontrol edebileceksen bu makineyi de kullanabilirsin. Fakat otomatik olsun, işte ben ISO'dan anlamıyorum, diyaframı bilmiyorum, shutter'ı kullanamam diyorsan CapCut. Aslında CapCut demişken ya VivaCut da gerçekten efektleriyle falan filan, özellikle 185 lira gibi bir fiyatıyla CapCut'ın çok ucuz versiyonu, çok kolay kullanıma sahip bir versiyonu olabilir. Hatta daha basic ve para vermeyeyim diyorsan en baştaki Vita uygulaması bence tam sana göre. Hani basit editler için, basit katlar için falan, öyle çok uçmalı kaçmalı video yapmayacaksan, para da vermek istemiyorsan Vita da güzel. Adobe Rush zaten böyle ne bileyim ya, bilmiyorum. Power Director da bence gayet güzeldi. Yani bakıyorum tekrar, yıllık 284 liraymış ve gerçekten dolu dolu bir uygulama. Güzel aslında, aralarında sizin seçmek istediğiniz hangisi olurdu? Bu arada Filmic Pro için loot bulundursaydın içinde, keşke Splice uygulaması var ya. LumaFusion'da Filmic Pro için lootlar var. Yani bunu Splice'ın yapması gerekiyordu ama LumaFusion yapmış. Böyle bir saçmalık. Şimdi burada bana gelen sorular vardı. O soruları cevaplamak istiyorum. Yani bu arada siz de şunu düşünmenizi rica ediyorum. Hani soruları dinlerken de bu uygulamalar içerisinden size hitap eden en çok hangisiydi? Şimdi soru 1. Tableti işlerinde nasıl kullanıyorsun merak ediyorum. Tableti ben genelde fuar çekimlerinde yanımda götürüyorum ya da etkinlik, event çekimlerinde yanımda götürüyorum ki genelde o tarz çekimlerde gün bitmeden sizin paylaşım yapmanız gerekiyor. Ben bir kameramı alacağım, eve gideceğim, işleyeceğim, tekrar yükleyeceğim. Gün bitmiş oluyor ve çekimi yaptığım, paylaşım yapacak şirkete gecikmiş kalıyorum. O yüzden Instagram'a beni takip ediyorsanız bilirsiniz. Sürekli fuarda falan tablette hemen görüntüleri aktarıyorum tablete. Editimi yapıyorum. Ben oradan çıkarken video paylaşılmış oluyor. Hem şirket mutlu hem ben mutlu bir şekilde evime gidiyorum. Tabii ki laptopla da gidebilirim fakat tablet bir tık daha kolay geliyor. VN mi CapCut mı demiş Idleman. VN çok basit ya. CapCut. 4K 120 FPS 720 megabit Airflop 2 videoları telefonda nasıl işleyebiliriz? Ya burada bak çok acayip bir şey var. H265 422 görüntüyü Rush, CapCut, LumaFusion açamadı. LumaFusion dedi ki ben proxy yaparsam belki açabilirim falan filan dedi ama yapamadı. 4.2.2 görüntüde hepsi takıldı. Bak 10 bit 4.2.0 görüntüyü hepsi açıyor. Problem yok. Fakat 4.2.2 olduğu zaman hepsinin kafa gidiyor. Bir tanesi hariç. Şaşıracaksınız şimdi ama Viva Video. Yıllık ne kadarmış? 1300 küsür liralık bir fiyat bandı varmış.
Altyazılarında Türkçe yokmuş. Yatay olmuyormuş. Ses kanalları yokmuş. Bu kadar basit bir uygulamanın içerisinde 4.2.2 10 bit görüntüyü açabilme seçeneğinin olması bana çok enteresan geldi. Yani LumaFusion'dan beklerdim ama LumaFusion yapamadı. Rush, CapCut yapamadı. Telefonda videolara color grading yapılır mı? RAW videoları işlemek için hangi uygulamaları kullanıyorsun? RAW video motion cam videosunun konusu aslında. Onu daha sonra değineceğiz. Telefondan videolara color grading yapılır mı? LumaFusion'un işi. Best. Testi başarıyla geçen ücretsiz programlar. Şimdi testi başarıyla geçen ücretsiz program sadece Vita var. Diğerleri ücretli. Hepsi ücretli aslında. Bir sürü para İnşallah ödemeden bu işten kurtulurum. Hepsinin deneme sürümünü kullanıyorum. Şu an biri 3 gün, biri 2 gün deneme, biri 1 hafta deneme. Unutmadan hepsini tek tek iptal etmem lazım. Yani burada en basit, aslında içerisinde çok da efekt bulundurmayan, kafa karıştırmayan, otomatik altyazı falan filan olmayan basit Capture için Vita var. Bu arada belki daha fazla olabilir. Bilmiyorum. Ben en popülerlerini sadece indirdim, kullandım, test ettim. Bu testi bir haftadır gerçekleştiriyorum. Gerçekten bu uygulamanın hepsini kullanmak, ekran kaydı almak falan filan çok yordu. Bir yorumunuzu esirgemezseniz çok mutlu olurum. Adobe Rush bomboş bir uygulama. Evet. 4.2.2 videoları editleyebiliyor musun? 4.2.2 bence çekmeyin. 4.2.2 çekmeyin. 4.2.0 çekin. Neredeyse yani çok da farklı olmadan orijinaline yakın, yani bayağı yakın bir halde alabiliyorsun ve işleme seçeneğin çok daha fazla oluyor. Tablette de telefonda da rahat rahat bir şekilde işleyebiliyorsun. Ortam sesi için mikrofon. Videomic NTG. Renklendirme adına ne kadar profesyonel iş çıkartabiliriz? LumaFusion'u gerçekten başarılı bir şekilde kullanabildikten sonra renklendirmeyi de çok iyi bir şekilde çözersin. 8 Gen 3 aynı videoyu telefonda mı daha hızlı renderlar yoksa tablette mi? Tablette daha hızlı renderlayacağına eminim. Şu an mesela test etmiş olduğum görüntülerde neredeyse tüm uygulamalarda tablet çok daha hızlı render aldı. Bu gerçekten benim için çok enteresan bir deneyim oldu. Ben çünkü 8 Gen 3'ün daha hızlı render alacağını düşünüyordum ama 8 Gen 2 tablette çok daha hızlı çalışıyormuş. Bunu görmüş olduk. Telefon ve tablet çok ısınıyor mu? Yo. Telefon biraz ısınıyor. Body'si küçük olduğu için. Muhtemelen zaten testte de o yüzden biraz geride kaldı. Ama tablette ben bir ısıyla karşılaşmadım. Desktop'u satalım mı o zaman? Ya Snapdragon X'e beraber muhtemelen desktoplar boşa düşecek. Telefon için en işlevseli hangisi? Ya telefon için sorusu biraz karışık. Şimdi tablette LumaFusion'u kullanması kolay. Okey. Bayağı iyi. Ama telefonda bir tık zorlayabilir gibi. Telefonda CapCut olur. CapCut'ta ses kanalı yok. O yüzden ses kanalı var dediğim hangisiydi onu tam hatırlamıyorum. Şuraya ismini yazarım ama o. Video için edit programları PC yaratmaz. LumaFusion. iPad vs Android. Yani DaVinci onlardan ne kadar başarılı bilmiyorum. Belki DaVinci de bizdeki LumaFusion kadardır. Hani bilmiyorum, bilmediğim için bir şey demem, çok güç. S9 Plus için tavsiye videosu gelir mi? S9 Plus, S9 Ultra bu da, yani bilmiyorum. Samsung S9 aldım. DaVinci kullanılmıyor. Kurgu ve renk çalışabildiğim APK. LumaFusion. 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 Kanka baştan sona bir YouTube içeriğini tablette editlediğimizde görüntü kalitesinde kayıp olur mu? Şimdi LumaFusion'da olmuyor. Ama CapCut'ta sen kaliteyi ne kadar yüksek yaparsan yap, CapCut bozuyor abi. CapCut exportu çok kötü. Exportu kötüyse ne yapacaksın? Kullanmayacaksın. Mecbur. Edit'i bunda yapayım, exportu başka bir yerde alayım seçeneği olmadığı için mouse ve klavye uyumlu var mı? Testleri ben böyle gerçekleştirdim. Tabi yatay modu olmayanları maalesef klavyeyi çıkardım. Sadece normal telefon gibi kullandım ama yatay modu olanlarda klavyeyle yaptım. Mobilde en pratik hangisi? Anlık haber videosu çektin, servis edeceksin. Bak, haber videosu çektin mesela diyelim. Ses kanalı yoksa sen orada boşlukları nasıl sileceksin? Silemezsin. O yüzden yine LumaFusion'a muhtaçsınız. Ya da ses kanalı görünüyor dediğim, işte siz izlerken karar verebileceğiniz uygulamalardan bir tanesini seçebilirsiniz. Çünkü içerisinde uygun fiyatlı ses kanalı görünen bir iki program daha vardı, onlar. Eğer senin yapacağın videonun içerisinde ses varsa senin o ses kanalını görmen lazım. Yani bu şekilde. Bu da böyle bir videoydu. Beni gerçekten çok gördü. Desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Bu videoda mesela en çok puan alan ve en çok içime sinen, sizin de yorumlarda belirteceğiniz en çok 3 uygulamayla yola devam edip daha uzun soluklu bir performans videosu çekmeyi istiyorum. Yani çünkü böyle bir haftada işte her uygulamayı bir gün kullan, 3 saat kullan, 4 saat kullanan çok da bir şey çıkmaz. Uzun kullanım, uzun soluklu testte ne, hangisinin asıl eksikliklerini, nerede olduğunu görürsün. Bu yüzden böyle testler çok önemli. İstiklal Marşı ve kapanış.